Welcome to day 25 causatives. There are only 5 days left until we're finished with these series. I genuinely hope that you liked each of the lessons I made. In today's lecture, we will learn about causative verbs in Turkish. The causative form is to get something done by somebody or something. When speaking English, we generally use the phrases to get something done by or to have done by. In Turkish, we use the causative suffixes. You can think of this lesson as a continuation lesson for day 5 verbs. A quick reminder, you can download the cheat sheet for this lesson by visiting the link in the description below, and if you're a supporter member, you can do the exercises for this lesson at the exercise bank for the Turkish Aholic website. The link is in the description below, and you can also learn more about being a supporter member also in the video description. When you're finished with this lesson, try to make some example sentences. Share your sentences with me so I can check whether the sentence is correct or not. If you're ready, let's get started. There are different causative suffixes that you need to add depending on the verb root. Let's first see the full list of causative suffixes. The first and the most commonly used causative suffix is the dir causative suffix. We add this suffix to the verb root, just like all the causative suffixes you'll see later. When selecting the proper dir suffix from the chart, be sure to follow the vowel harmony and see whether there is consonant mutation. Most verbs that use the dir suffix are regular verbs. Here is a comparison chart. Açmak, açtırmak, dikmek, diktirmek, susmak, susturmak, ötmek, öttürmek, ölmek, öldürmek, durmak, durdurmak, kırmak, kırdırmak, binmek, bindirmek. Let's see some example sentences. Adam kapıyı açtı. Adam kapıyı açtırdı. Pizza yaptım. Pizza yaptırdım. Ali güldü. Ali herkesi güldürdü. Basic verb roots that end in a vowel or an r sound are made causative by adding the t suffix added to the verb root. Here are some sentence examples. Annem kitap okudu. Annem kitap okuttu. Tek başına evi temizledi. Evi temizlik şirketine temizletti. Arkadaşımı 30 dakika bekledim. Arkadaşım beni 30 dakika bekletti. Polysyllabic verbs with verb roots ending in le and re can also take the t suffix. Çocuk yılanı görünce bağırdı. Beni daha fazla bağırtma. Makinede yıkanan elbisem küçüldü. Makine elbisemi küçülttü. The it, üt, ut suffixes are added to monosyllabic verb roots that end in ke. Let's see some example sentences. Nehir denize akar. Araba benzin akıttı. Yılanı gören çocuk çok korktu. Lütfen beni korkutma. Etraf çiçek koktu. Köpek önümde kokuttu. Some monosyllable verbs use the ire, ire, ure, üre suffixes to make causative verbs. Kaynayan süt taştı. Abim demlikteki çayı taşırttı. Çok güzel haberler duydum. Mutlu haberi herkese duyurdu. Arabadaki tüm malzemeler düştü.
Bilerek keki düşürdü. There are some verb roots that also use the are suffixes to form causatives. Ağacın dalı koptu. Lütfen ağacın dalını koparma. Sıkılan köpek dışarı çıktı. Köpeği yürüyüşe çıkarır mısın? Çok güzel bir çiçek gördüm. Ayşe bana çok güzel bir çiçek gösterdi. We can use double causatives to get someone else to do a job. These causatives are made by adding a t or tir to another causative verb. These types of causatives can be seen a lot in newspapers and news agency reports. When you see double t's, be sure to pronounce them individually. Hükümet yeni anayasayı onaylattırdı. Masayı monte ettirttin mi? Öğrenci ödevini başkasına yaptırttı.